Gel. Hey hey. Gel. Git. Gel. Gel abi. Ses yok, Cesur. Bana bak, kamera hanımın da şapuş olmadan. Yok. Gel abi, gel. Hadi gel. Hey! Hey! Gel. Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Çoban alıyorum peşime yardımcı olarak. O da belli bir süre duruyor bende. Ondan sonra yine yalnız kalıyorum. Genelde dağlarda hep çoğu yalnız bakıyorum yani bunlara. Bazen çok zorlanıyorum. Karda kışta uğraşıyorum bunlarla yani. Ha, nedir işte bunlara olan sevgimden katlanıyorum yani. Sevmesem zaten bu işi kimse yaptıramaz bana. Bizim yörede çoğu kara keçi olur ama ben Rize keçisi yapıyorum. Bu keçi türü hoşuma gidiyor. Buna bakıyorum. Devlet destek veriyor ama verdiği destek de pek bizim işimize yaramıyor, yetmiyor yani. Her şey çok pahalı. Bunlar kurbanlıklara sattığım bunların yem ihtiyaçlarını karşılamıyor bile. Çoğu cepten veriyorum. Maaşlı çoban tutuyoruz mesela. Bir gelen en fazla bir ay, 2 ay durmuyor, gidiyor. Çoğu hep bize kalıyor bu işler. Yalnız yapmak zorunda kalıyoruz. Yalnız da bir yere kadar yapılıyor. Her zaman tek başına yapamıyorsun bu işi. Seviyorum diye katlanıyorsun bir şekilde ama zor oluyor. Ben de hep yalnız kaldım bu dağlarda zaten. Bazen arkadaşlarım, dostlarım geliyor yardım ederler. Öyle
zorda kalsam. Aşağı yukarı 10-15 senedir de bu dağlarda bu işi yapıyorum. Çoğu insan bu işi yapmanı da istemez. Genç yaşta dağlarda ömrünü bitiriyorsun derler. Ama ben sevdiğim için katlanıyorum yani. Bir kazancım da yok bundan. Sevdiğim için gidiyorum. Baba mesleği. Bana babamdan kalan bir hatıradır. Devam ettiriyorum daha doğrusu. Köpeklerimi de çok severim. Mesela bu tüylü köpekler bu yöreye uygun bir ırktır. Karda, yağmurda hiç yani öyle şey yaramazlar. Açıkta yatarlar. O yüzden de bu ırkı taşıyorum. Bir de köpeklere ayrı bir hevesliğim vardır. En iyi şekilde bakarım yani. Ben ne yersem onlar da aynı onu yer. Hiç ayırt etmem kendimden. Çocukluğumda çok gitmişim böyle. Babamın peşine, amcamın peşine. Severdim yani bir hafta sonu olsa da okuldan çıkıp bir hayvanların peşine gitsem diye öyle beklerdim hafta sonunu. Küçümseyenler de olurdu. Hep ömrü dağlarda geçti diyenler oluyor mesela. Çevremde birçok insanlar var öyle söyleyen. Ömrü dağda geçti işte. Bu işi bırak. Niye bu işi yapıyorsun? Diyen çok oluyor ama ben yine de kendi bildiğimden şaşmadım bu zamana kadar. Herkes kendi sevdiği işi yapmalı yani. Nerede mutluysan o işi yapacaksın. En güzeli o. Ben de o yüzden bu işi seçtim. Bu işi yapıyorum yani. Yaptığım işten de memnunum. Küçümseyenler olabilir ama ben yaptığım işi sevdiğim için sorun olmuyor benim için. İnsan sevdiği işi yaptı mı onun gülüşünden bile anlaşılıyor yani. Sevdiği işten mutlu olduğunu anlarsın yani. Çoğu insan da böyle buna bağlıyor işte yok evlenemedin, yok işte seni beğenmezler bu işi yapma. Yine ben onları göz ardı ederek yine bu işe devam ettim. Bu köpeğim de haydut. 6 aylık. Böyle bunun cinsi de kuyruksuz. Kuyruğu yok. Çoban köpeği. Köpekleri çok severim ben zaten. Köpeklere olan ilgim bir başkadır. Çoğu arkadaşlarım da söyler zaten. Bakarım yani. Hayvanlarımı da gece güvenerek bunlara bırakırım. Her yere giderim istediğim yere. Gece mesai ederler. Şimdi dinleniyor gündüz. Geceleri sabaha kadar bunlar beklerler hayvanlarımı. Ben evimde rahat uyurum. Gündüz de ben bakarım zaten keçilere. Gel. Aya. Oy da oy. Benim hayatım şehirde geçti ama her zaman buralara karşı içimde çok fazla bir sevgi vardı. İşte son 2 yıldır da işte memleketime geri döndüm. 2 yıldır buradayım. Çobanlık ben yapmıyorum ama işte Tamer'in yanında işte ona destek olmak için öyle ara sıra işte yanına falan geliyorum öyle. Yardımcı oluyoruz öyle elimizden geldiğince. Bu iş ya dededen gelen bir şey. Bizim dedelerimiz de bu işi yapmış. İşte amcalarımız. Şimdi bizde de son temsilci olarak Tamer var işte. Biz şu an burada Fındıklı'da yaklaşık 8 kilometre yukarıda bizim köyümüz. Beydere köyü burası. Bulunduğumuz bölgede Beydere köyünün de hatta biraz daha yukarıdayız yani. Yükseklik falan bayağı bir yüksek. Normalde bu dönemlerde burada kar olurdu ama bu sene yağmadı. Çobanlar için nispeten rahat bir sene. Ben küçükken benim bir tane amcamın keçileri vardı. O zaman ben ilk keçilerle yaylada haşır neşir olmuştum. Bizim ormandan yaklaşık bir 30 kilometre yukarıda bir yaylamız var.
Benim amcam orada çobanlık yapıyordu. O zaman çok küçüktüm, ben 10 yaşlarında falandım. İşte onun yanına gitmiştim o zaman. O zaman da işte küçükken gittiğim için hayvanlara falan bir ilgim vardı. Seviyordum. O zaman gittiğimde keyif alıyordum. Yaylalarda falan daha keyifli oluyor tabii. Yani küçüklükten bir haşır neşir olmam yani sebebiyle bu hayvanlara karşı benim de bir sevgim var. Ya ben bile öyle çok aşırı bir haşır neşir olmamama rağmen yani bu kadar bağlanmışsam yani sürekli bu işi yapan bir insanın bu hayvana karşı bir aşırı bir sevgisinin olmasını siz düşünün yani. Hani bu iş gerçekten tamamen kalpten gelen bir şey. Yani şimdi bir işte bu kadar eziyet çekiyorsan yani bunun bir karşılığı olmalı. Yani günümüzde böyle insanlar hani bir iş yapıyorsa, hani bir eziyet çekiyorsa bundan bir karşılık bekliyor. Yani bu adamlar yani çobanlığı yani meslek haline getiren adam sabahtan akşama kadar bu hayvanın peşinde karda, yağmurda, gecen yok, gündüzün yok. Sürekli peşinde bu adama bakıyorsun. Hani şeyden hayvanın karşılığında çektiğin eziyetin karşılığında elinde bir şey yok. Ya bunu başka bir şeyle açıklanamaz yani. Bu bir hastalık gibi bir şey yani. Bu adam hani bir işten para kazanmıyorsa ve bu kadar da eziyetine katlanıyorsa ya bu sevgiden başka bir şeyle açıklanamaz. Hey hey! Hey hey! Hay! Yürü! Ha! Hay! Hey hey! Amcam büyük. Büyük olur ya Saydan. Saydan. Ufak. Büyük. Tamam yürü. Soğuk ya. Ne edeceksin oğul? Eskile kimse kalmadı. Kalmadı ya. Aa bu yana da bir kişi kaldı. Geçimimiz bizim git getirmişiz oğul. Fakir zamanlarda büyümüşüz. Yoksuz. Cevabın kim tokudu tamam. Yırtıldı da. Ha baksana. Yırtı şey yedi, güve yedi. Güve yedi ya. Güve yedi. Duaya yedirmeyeceksin oğul. Ya çırak Yedi de acı koyacaksın yedi de ben içine. yedim. Gel. Gel isin uşursun gel. Şimdi çarşıya ne oldu? Çarşıda evim vardı. Geçen dendim cumartesi, perşembe zordu. Dallanayım o, nerede büyümüşsem orada. Bu alan suyu, kala anası, misi ekmeği. Onu görmüşsen, onu yemişsen, onu öyle büyümüşsen, onu seviyorsun da. Fatih aktarsana oğlum. Ya anne aktar ya. O yolda dur da adam abi nefes aldı da senden. Ne vardı onda? Yarım saate öyle atacak da.
Hastalık olsa çalışıyorsa mikrop iyiliği de dağlara çıkarsın. Ondan bir şey yok da ondan bir şey çıkmazdı. Bizim vücut sporcu nasılsa o yolda sabahtan kalkıp da koşar. Biz de aynı bu işe aşağı yukarı spordu yani. Hiç Spor evet aynen. farkı yok. Ama bizim işimiz hep bu dağlarda işte odun, ineklerimiz olur, diken, hayvanlar var. Karadeniz'in işi odur. Yazında Yükümüzü görmüş olsa her sürgünde 20 gün çay ile saat 3'te kalk, 4'te kalk, çaya git. Onunla uğraş. Fatih biraz dur Yaylaya desene gidiyoruz, oldu yayla değil. işimiz Bak, olur. Burada şimdi yaşamak nasıl et biliyor musun? çok güzel. Şimdi çok bunu da zor. doldur. Ben şimdi Öyle. eşimle beraber Siz gittim ha bu uçumuz gittin sen. Safurat Kur'an. dikeni biçtim, ineklere getirdim ki vereceğim lira. Piyasada otun kilosu Evvela onu 5.000 dolduruyorum, lira, bak. 6.000 lira, Dur, saman dur Ali. aynı. Abi aşağıda zulüm var. Her şey pahalı. Bir çuval bayram oğlu yemi 350 lira. Aşık olayım da çok ağır. Çok varsa. Ha, onu hayvan doldur. beslemek çok zor ama biz bu dağların arkasıyla bir şeyler yapıyoruz işte. Hayvan yapıyoruz. Başka alternatifi yok. Ne? Onu dolduruyorum da nasıl donacak mısın? Onu dolduruyorum. Hey hey. Ben 2007'den 2021'in başına kadar İstanbul'da yaşadım. Yani oradaki hayatım hep çalışarak geçti. Sabah 8'de kalkıp işe gidiyordum. Akşam 7'de işten çıkıyordum. Eve gitmem akşam 8 oluyordu. Evliyim. Benim bir tane çocuğum var. Ne çocuğuma zaman ayırabiliyordum ne eşimle. Haftada bir gün iznim var. Onunla da işte dinlensen mi eşinle işte çocuğunla dışarıda zaman mı geçirsen. Yani zor oluyordu. Senede bir hafta iznim var. Orada bir ufak para biriktirsen işte zaten yazın işte buraya falan geliyorduk yine. Onu da kazandığını orada yiyorduk. Ama burada öyle bir hayat yok. Burada işte ben geçimimi çayla sağlıyorum. İşte çay yazın işte 3 sürüm çay oluyor. İşte çay topluyorum. Oradan kazandığım para bana bir sene yetiyor. Burada daha stressiz bir hayat var. Kendine, ailene bolca vakit ayırma şansın var. Ama şehirde öyle değildi. Hep stres. Kalabalığı ayrı bir dert. Tanımadığın insanlar. Yani hep böyle ailene özlem duyuyorsun burada. Anne babana, akrabalarını görmüyorsun. Yani memleket özlemi ayrı zaten. Zordu yani. 2 senedir buraya taşındım. Hiç de pişman olmadım. Yani daha önce gelmediğim için pişmanım. Hey. Hey. Yaylanın düzlerine bir görünüp bir gitme. Bile edelim göçü böyle bırakıp gitme. Önümüzdeki ayda kesi doğumlara başlayacak artık. Zor günlerimiz geliyor. Buradan tüm çoban arkadaşlarıma çok selam söylüyorum. Tüm sevdiklerime herkese çok selam söylüyorum. Allah'a emanet olun.